Herkese merhaba. 2026 ufukta görünürken yatırım dünyasında da kartlar yeniden dağıtılıyor. Yani bugünün teknoloji devlerinin ötesine bakıp yarının asıl kazananlarını nasıl bulabiliriz? Gelin hep birlikte buna bakalım. Hazırsanız başlıyoruz. Yol haritamız oldukça net. Önce bugünün devlerinin neden artık tek seçenek olmadığını konuşacağız. Sonra piyasanın o bütün gürültüsü içinde gerçek fırsatları, yani o meşhur samanlıktaki iğneyi nasıl bulacağımıza bakacağız. Bunun için 4 adımlık tamamen veriye dayalı bir yöntemimiz olacak. Sonrasında bu yöntemi nerelere uygulayacağımızı, yani yarının gizli savaş alanlarını keşfedeceğiz. Tabii ki bu şirketleri nasıl değerlendireceğimizi ve riskleri de masaya yatıracağız. Ve en sonunda kendi stratejik hamlenizi yapmanız için size sağlam bir çerçeve sunmuş olacağız. Şimdi bakın, şu an piyasanın hakimleri belli. Nvidia yapay zeka çiplerinde, Tesla'da robotik ve otonom sistemlerde bayrağı taşıyor. Ama deneyimli yatırımcılar için 2026'nın asıl olayı artık bu devleri almak değil. Asıl oyun, geleceğin Nvidia'sını, geleceğin Tesla'sını herkesten ama herkesten önce keşfetmek. İşte o akıl almaz büyüme potansiyeli tam da burada saklı. Geldik milyon dolarlık soruya. Binlerce şirket arasından o parlayacak olanı daha kimse fark etmeden nasıl bulup çıkaracağız? İşte bu analizin bütün amacı tam olarak bu sorunun cevabını vermek. Çünkü artık yatırım oyunu değişti. 2026 ve sonrası için strateji, sürüyle birlikte popüler olanı takip etmek değil, geleceğin liderlerini keşfetmek üzerine kurulu. Şöyle bir düşünün. Nvidia ve Tesla gibi şirketlerin piyasa değerleri artık trilyon dolarları aşmış durumda. Yani bu büyüklükteki bir geminin bir daha 10'a 20'ye katlaması matematiksel olarak pek de olası değil. İşte bu durum daha küçük, daha çevik ve büyüme potansiyeli çok daha yüksek olan rakipleri için inanılmaz bir fırsat penceresi açıyor. Ve bu da bizi modern yatırımcının en büyük sorununa getiriyor. Bu kadar gürültülü, bu kadar kalabalık bir piyasada o gizli cevherleri, o samanlıktaki iğneyi nasıl bulacağız? Aslında şu an ekranda gördüğünüz söz her şeyi özetliyor. Doğru araçlarınız ve doğru bir stratejiniz yoksa, geleceğin teknoloji devini aramak, samanlıkta iğne aramaktan farksız, hatta imkansız bir göreve dönüşüyor. Peki neden bu kadar zor? Çünkü bir yanda binlerce hisse senedi var, diğer yanda sosyal medyanın körüklediği, bir anda parlayıp sönen hype dalgaları var, teknolojinin kendisi zaten karmaşık ve sürekli değişiyor. Bir de sırf adının sonuna .ai ekleyerek yatırımcı çekmeye çalışan içi boş zombi şirketler var. Bütün bu karmaşanın içinde duygusal değil, mantıklı bir karar vermek gerçekten çok ama çok zor. Tamam, sorun belli. Peki çözüm ne? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Gelin, bu karmaşanın içinden çıkmak için tasarlanmış, tamamen veriye dayalı 4 adımlık bir keşif yöntemine bakalım. Bu yöntem, adeta samanlığı elemek için tasarlanmış bir sistem. İlk adımda gelişmiş filtreler kullanarak o binlerce hisseyi eliyoruz ve sadece potansiyeli yüksek, orta ölçekli şirketlere odaklanıyoruz. İkinci adımda bir şirketin gerçekte ne kadar değerli olduğunu hesaplayan finansal modellerle fiyatı şişirilmiş balonlardan uzak duruyoruz. Üçüncü adım, işin sihirli kısmı. Makine öğrenmesi algoritmalarıyla bizim tek başımıza göremeyeceğimiz potansiyeli en yüksek hisseleri buluyoruz. Ve son olarak dördüncü adımda yapay zeka asistanına doğrudan bu şirketin rakiplerine göre avantajı ne gibi sorular sorarak karmaşık finansal raporları saniyeler içinde anlıyoruz. Harika. Artık elimizden nasıl bulacağımıza dair sağlam bir yöntem var. Peki ya nereye bakacağız? Yani bu güçlü yöntemi tam olarak hangi alanlara uygulamalıyız? Bu soru da bizi bir sonraki adıma taşıyor. Şimdi, geleceğin devlerinin doğma ihtimali en yüksek olan yerlere, yani yapay zeka ve robotik içindeki o özel ve yüksek potansiyelli alt sektörlere, yarının gizli savaş alanlarına odaklanma zamanı. Bu teknoloji devrimi temelde iki ana cephede ilerliyor. Bir yanda yapay zeka çipleri var, diğer yandaysa otomasyon. Gelin ikisine de daha yakından bakalım. İlk savaş alanımız çipler. Ama artık konu sadece yapay zekayı devasa veri merkezlerinde eğitmek değil, artık asıl mesele çıkarım. Yani o eğitilmiş modelleri telefonlarımızda, arabalarımızda verimli bir şekilde çalıştırmak. Buna da uçta yapay zeka diyoruz. Ve bu her zaman Nvidia'nın o çok pahalı çiplerine ihtiyaç duymayan yepyeni bir pazar yaratıyor. Bu yeni savaş alanında 3 grup oyuncu öne çıkıyor. Birincisi, belirli görevler için çok daha verimli çalışan, özel ASIC çipleri tasarlayanlar. İkincisi, veriyi buluta göndermeden direkt cihazın kendisinde işleyen, uçta yapay zeka çip üreticileri.
Ve üçüncüsü de bu güçlü çipleri soğutan, veri akışını hızlandıran altyapı sağlayıcıları, işte bu niş alanlar bir sonraki devin çıkış noktası olabilir. İkinci savaş alanına, otomasyona geçiyoruz. Şimdi Tesla'nın Optimus gibi insansız robot projeleri gerçekten çok heyecan verici, evet. Ama robotikteki asıl kar, asıl para şu anda o projelerde değil. Asıl devrim, fabrikaları, depoları ve hatta hastaneleri sessiz sedasız dönüştüren o pratik ve endüstriyel uygulamalarda yaşanıyor. Burada da 3 sıcak bölge var. E-ticaretin bel kemiği olan depolarda vızır vızır çalışan otonom robotlar. Ameliyatlarda cerrahın elini 1000 kat daha hassas hale getiren tıbbi robotlar ve belki de en ilginci, fiziksel bir bedeni olmayan ama ofislerdeki sıkıcı, tekrarlayan işleri yapan yazılım robotları, yani RPA sektörü. Bu alanlar devasa ve somut bir pazar sunuyor. Peki bu kadar yenilikçi, geleceğe dönük şirketleri nasıl değerlendireceğiz? Geleneksel yöntemler, yani eski usul analizler burada genellikle yetersiz kalıyor. Bu yeni oyunun kurallarını ve tabii ki beraberinde getirdiği o benzersiz riskleri çok iyi anlamak zorundayız. Bu tür şirketlere bakarken fiyat bölü kazanç oranı gibi klasik metriklere takılıp kalmak büyük bir hata olur. Çünkü çoğu henüz kar bile etmiyor olabilir. Bunun yerine gerçekten neyin önemli olduğuna bakmalıyız. Yani geleceğin yakıtı olan Ar-Ge harcamalarına, iş modelinin ne kadar sağlıklı olduğunu gösteren brüt kar marjı büyümesine, tek bir müşteriye bağımlı kalma riskini azaltan müşteri çeşitliliğine ve tabii ki rakipleri dışarıda tutan patentler gibi o rekabetçi hendeklere. Ve tabii ki riskleri asla unutmamalıyız. Buradaki uyarı çok net. Büyük getiri potansiyeli her zaman büyük risklerle birlikte gelir. Sadece popüler diye, herkes konuşuyor diye bir hissenin peşinden gitmek, dikkatsiz yatırımcılar için kurulmuş bir tuzaktan başka bir şey değil. Bu sektördeki temel riskler neler? 1. Ani ve sert fiyat dalgalanmaları. 2. İçi boş zombi şirketler. 3. Yapay zekaya yönelik olası devlet kısıtlamaları. Ve 4. Özellikle çip üretiminin coğrafi olarak tek bir bölgede sıkışmış olmasından kaynaklanan tedarik zinciri riskleri. Bu yüzden riski dağıtmak için farklı alt sektörlere yatırım yapmak hayati bir önem taşıyor. Peki, tüm bu bilgileri topladığımızda elimizde ne var? Gelin hepsini bir araya getirelim ve bir sonraki stratejik hamlenizi nasıl planlayabileceğinize bakalım. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Buradaki asıl anahtar bugünün popüler isimlerini, herkesin dilindeki şirketleri kovalamak değil. Anahtar, yarının dünyasında vazgeçilmez, temel bir ihtiyaç olacak teknolojiyi ve o teknolojiyi üreten şirketi bugünden bulabilmektir. Bu analizde size bir yol haritası, bir bakış açısı sunduk. Artık top sizde. Bu yöntemleri kullanarak, bu stratejiyi aklınızda tutarak siz geleceği, yani bir sonraki teknoloji devini nerede arayacaksınız? Bu soruyu düşünerek kendi araştırmanıza başlayabilirsiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.